Gülhabbe kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar, İzmir yönünden geldiğinizde Ödemiş'e doğru şöyle gidiyorsunuz. Zaten Gökçen Efe heykelini mutlaka görürsünüz. Ovakent'e doğru şöyle giderken bakın sağda Gökçen'e gider, hemen sola Kahrat'a diye yazıyor şurada. Hemen şurada yazar Kahrat diye. Gökçen Efe heykelinin hemen arkasında. Ovakent'e gidiş yolu burası. Hemen sola döndük ve Kahrat'a giriş yaptık. Kahrat. Evet. Kahrat'a giriş yaptık. Burası Kahrat. Şu cadde çok geniş. Çok şirin, çok sevimli evler var burada. Ana caddeden daha geniş. Çok hoş. Evet, bakalım bahçeli evler var mı? Evet, birçok yerde bahçeler var. Evet, henüz giriş yaptık. Bakacağız neler göreceğiz diye. Evet, ilk sokağa saptık. Sokak çıkmaz sokak arkadaşlar. Burada sağlı solu bahçeli evler var. Öğlen saatlerinin en sıcak süreçleri. Merhabalar. Evet, kapı açıktı. Selam verdim. Güler yüzle konuştular. Ama çekim istemediler. Tabii ki saygı duyacağız. Evet, dediğim gibi genellikle insanlar bahçelerinde, gölge yerlerde oturup çay keyfi yapıyorlar. Dolayısıyla hakikaten duyuyor musunuz kuş seslerini? Evet, bu sesler var. Bir de benim sesim var. Başka da ses yok. Konuşuyorlar mı? Çok güler yüzlü. Çok güzel sohbet ediyorlar. Şu an ablamlarla arkada sohbet ediyorlar. Ama yani haklı olarak kendilerince görünmek istemediler. Evet, burada şu noktada bitiyor. Başka da gidiş yok. Ve şurada gördüğümüz gibi burada da doğalgaz mevcut. Evet, Kahrat ana caddesinde ilerliyoruz. Sağımızda solumuzda tamirhaneler var. Evler var. Bahçeler var arkadaşlar. Peyderpey büyük arazilerden de geçiyoruz. Evet, ilk girişte birbirinin dibinde sık bahçeleri olmakla beraber daha sık evlerin olduğu yeri geçtik. Şimdi büyük arazilerden geçiyoruz arkadaşlar. Tekrar yoğunsal evlerin olduğu alana da geldik. Bakalım, bilgileri alınca göreceğiz. Çok kısa sokaklar var arkadaşlar. Hepsi çıkmaz sokak kenarı. Evet. 3-5 ev sağlı sollu ilerleyip sonrasında çıkmaz sokağa gidiyor. Bir tane çıkan sokak gördük. Evet, ana cadde üzerinde ilerlerken Gökçen Hizmet Binası'nı gördük. Şurada Gökçen Hizmet Binası.
Ve şurada Gökçen düğün salonu var. Arkadaşlar Gökçen eskiden belediyelikmiş. Dolayısıyla Tire Gökçen'e bağlı olduğu için Gökçen diye geçiyor. Aslında biz şu an Kahrat'tayız. Evet, burası açık şu anda. Kapısı açık. Bunların biri açık düğün salonu, biri kapalı düğün salonuymuş. Tam bilemiyorum. Şurada da sandalyelerin olduğu bir yer var. Bunların neler olduğunu öğreneceğiz. Bakın şurada sandalyeler var. Şu ağaçlıkların aralarında gördük. Orada bir de şurası var. Ve bunların hemen önünde bakın şurada halk ekmek satış yeri de mevcut. Evet, burada halk ekmek satış yeri de mevcut. Evet, solumuzda fırın var arkadaşlar. Gelirken fırından 3 adım geride bir alan vardı. Onun ne olduğunu öğreneceğiz. Sanki otobüs son durağıymış bir dönem gibi. Ama şu anda atıl durumda. Hemen sağımızda şu anda bir sağlık ocağı mevcut. Her şey bu cadde üzerinde arkadaşlar. Eczanesi mevcut. Ve okulu var hemen sağımızda. Evet, neymiş? İzmir Tire Gökçen Keziban ve öğretmen Hüsamettin Bayındır ortaokuluymuş arkadaşlar burası. Her şey bu caddede. Evet, peyderpey böyle çıkarı olan bir iki sokakta denk geldik. Evet, böyle çıkarı olan birkaç sokağa denk geldik ama genellikle sokaklar çıkmaz sokak arkadaşlar burada. Evet, şu anda evlerin dip dibe ve yoğunsal olduğu bir alandayız. Bakkalları da var. Evet, bakkalları, fırınları var ve çok nadiren iki katlı evlere rastlıyoruz burada arkadaşlar. Bazı yerlerde tek katlı evlere nadiren rastlasak da burada genellikle tek katlı evleri görüyoruz. Arada iki katlı evler de yok değil tabii ki. Çok sessiz, sakin, en büyük caddesi, en işlek caddesi olmasına rağmen ama tatil olmasından kaynaklı mıdır? Yoksa her zaman böyle sakin midir? İşte o kadarını bilemiyoruz. Evet, yıkamalı un değirmeni de varmış bu sokak içerisinde. Demek ki her işlerini görebilecekleri bir yer var. Hemen şu sokakta sağda ilerideki binalardan bir tanesi un fabrikasıymış. Un değirmeniymiş, pardon. Demek ki evet, burada pek çok şey mevcut. Evet, buralarda 3 katlı evler bile var. Hemen ileride de camisi mevcut. Dediğim gibi en işlek caddesi, merkezi noktalarına doğru ilerliyoruz. Pek çok malzemeleri satın alabileceğiniz alanlar hep buralarda. Evet, burası az önceki yerden çok daha işlek. Fırınlar, alışveriş yerleri. Evet arkadaşlar, en işlek, en yoğunsal
olan bölgeye geldik. Pek çok şey var burada. Evet, gördüğünüz gibi fırınlar, marketler, kahveler. Bunlar hepsi köylü, çiftçi. Şu karşı taraf değil mi? Evet. Gerçek. Bu yörenin halkını burada görüyoruz. Ve en aktif yeri burası, öyle mi başkanım? Aynen. Evet Diğer arkadaşlar. dolaşıp biz de oradayız, tamam. Tamam, geleceğim yanınız. Geleceğiz. Evet, burası Kahrat'ın meydanı oluyormuş arkadaşlar. Kahvehaneler, pideciler, pardon. PTT var. Şurada. Aktif midir? Onu da öğreneceğiz. Burası Tevfik Özer Parkı'ymış arkadaşlar. Şurası meydanı. Şurada da Atatürk'ün bir heykeli duruyor. Evet, tam meydanda. Evet, şu istikamet Ödemiş'e götürüyormuş. Sizi şurada okla gösterilmiş. Evet, burası meydanı, sağda solda kahveler ve tüm her ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz bir alan. Hemen şurada da camileri mevcut. Zaten dibi buranın. Evet, şimdi Mustafa Başkanımın yanına gidelim, bakalım neler anlatacak burası ile ilgili bize. Evet arkadaşlar, Mustafa Başkanım Gökçe'nin belediyelik olduğu süreçteki belediye başkanı. Son belediye. Evet. Daha sonra Gökçen belediyelikten çıkarıldı. Yani Büyükşehir yasasıyla burası bir Tire Belediyesi'nin bir mahallesi olarak. Evet, tekrar mahalleye Buradaki dönüştü. belediyeler kapatıldı. Kahrat Gökçe'nin bir mahallesiydi değil mi daha önce? Burası belediyedeyken burası iki mahallemiz. Bir Kahrat, Evet. bir de Cumhuriyet, yukarısı Fatih Mahallesi. Cumhuriyet, Fatih ve Evet, Kahrat. Kahrat. Bunların hepsi o zaman Gökçen'e bağlıydı. Buranın mesela şurası olarak mahalle Kahrat Mahallesi olarak geçiyor. Yani Cumhuriyet Mahallesi iptal olmuş oldu. Kahrat Mahallesi Oldu. bizim burada vatandaş bu belediyelerin kapanmasından vatandaşın pek hoşnut değil. Memnun değil, evet. Yani tekrar Belediyelik olsun istiyor. geri para veriyorlar. Çünkü hizmet Teşekkür ederim. yanındayken daha hızlı bir şekilde geliyor bizde. Tabii şimdi tamam geliyor da tam biraz aksıyor. Yani vatandaş tekrar kendi belediyesini açsın. Kendi belediyesini geri istiyor Aynen. vatandaş. Çünkü belediyelik sürecindeki hizmetten çok memnunmuş. Yine aynı hizmeti kendi belediyesinden bekliyor. Vatandaşımızın ekonomik durumu da burası önceden tütüncülük ve iştigal olan bir yerdi. Tütüncülük de. Sonradan bundan sonra pamuk olayı, pamuktan sonra şu anda ana tema hayvancılık. Hayvancılık. Şu anda hayvancılık. Hayvancılığı da vatandaşımız iştigal ediyor şu anda. Hayvancılıkta da para kazanıyor diye çok zor. Vatandaş sıkıntılı bir durum. Ama şimdi ana tema hayvancılık. Hayvancılık yoğunlukta. Peki tarım neden? Tarımdan niye vazgeçildi? Ya şimdi tarımda mesela biz burada bizim önceden pamuk ekiliyordu. Evet. Pamuk tabi şey olmayınca Para etmeyince vatandaş kazanamayınca ne yapsın? neden devam etsin? Hayvancılığa girdi. Hayvancılıkta da tamam gidiyor şu an yürüyor da ama girdiler çok pahalı. Mesela süt yemiyor. Hayvan o süt yemek diyorsa süt söylüyor. Onu vermek zorundasın. Zaten direkt bana bir yarısını alıp götürüyorum. Tamam. Girdilerin mesela şurada çok pahalı. Mesela tarımda da mesela gübre, mazot. Şu 3 kalem bak, gübre mazot, 3 kaleme devlet ihalesi, mesela ben şunu söylüyorum her zaman için, ya prim vermesin vatandaşa. Devletimiz verirken Allah razı olsun ama vermesin. Şu 3 kalemde bir düzenleme yapsın.
Mazot mesela verimizi düşüyor. Gübre öyle. Yem haddinden fazla. Yem, mazot ve Gübre. gübrede bize destek versin, vatandaşa hizmet versin. Biz prim istemiyoruz Biz diyoruz. prim veriyoruz. Tamam prim veriyorsun ama prim bankalar veriyor. Millet prim dayana borçlu. Primi verme, prim kalsın ama mazotu düşür. Gübreyi düşür. Yemi düşür. Bu şekilde yani. Evet, yani buna göre yani halk için, çiftçi için mutlaka bunların yapılması gerekiyor. Anca o zaman vatandaş kalkınabilir deniliyor. Görünen sıkıntıların biri şu anda, tabii her tarafta sıkıntılar var ama sularımız günden güne düşüyor. Sular değil mi? Zamanında iyi kullanamadığımız, hor kullandığımız sularımız şimdi aşağılara indi. 200 metrede. O 200 metreden su çekip de çiftçilik yapmak, onun maliyeti haddinden fazla. Burada arkadaşlar sulama için Kahrat Kooperatifi değil mi? Sulama Kahrat Sulama Kooperatifi kuyular açtırıyor. Tabii bunu açtırmak da bir maliyet gerektiriyor. Çiftçiye buradan sulama yaptırılıyor. Sulamayı buradan yapıyorlar. Kooperatif proje alanı var. Evet. O proje içerisinde çiftçiye sulama kooperatifi vermek zorunda. Şimdi Evet. kuyularımız da eskiye dayalı olduğu için 5 tanesi deform oldu, bitti. Şimdi özellikle bu yaz bir tane kuyu açmamız lazım. Vatandaşın daha fazla İhtiyacını karşılamak için böyle bir süreç içerisindeyiz. Sulama içinde böyle bir sıkıntı söz konusu diyoruz. İşte Büyükşehir'de bu konuda mesela taleplerimiz oldu. Sağ olsun borular var mı? Boruları verdiler. Ama sonunda şimdi yardım ederlerse kuyu çakmada çok onlara sevineceğiz yani. Onlara yani çok Böyle bir talebimiz var diyorsunuz. Çünkü bizim tek başımıza yapabileceğimiz bir iş değil. değil, zor. Evet. Allah herkesin yardımcısı olsun. Amin. Çiftçinin de, normal vatandaşın da herkese yardımcı olsun. Peki o zaman size bir soru daha. Bu konuyla ilgili değil ama biz gelirken yol üzerinde Gökçen düğün salonu gördük. Gökçen düğün salonu, bir de onun 3 adım ilerisinde açık alanda sandalyeler gördük. Bunlar nedir? Gerçekten düğün salonu orası gördüğümüzde kışlık olan, vatandaşın kışın kullandığı düğünler kullandığı salon. Sandalyeleri gördüğümüz yerdeki de yazlık düğün salonu. Ha, Yani yazlık bu ve kışlık düğün buradaki salonu. vatandaşlarımıza hitap ediyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Güzel bilgiler aldık. Belediye. Ha. Bir de başkanım çekimini yapmadık oranın ama gelirken hemen sağ kolda belediye bir iki tane belediye otobüsü gördük. Atıl durumda. Orası neydi? Onlar şimdi bizim Gökçen Belediyesi garajıydı orası. Gökçen Belediyesi'nin garajıydı orası. Şimdi Son kapatıldı. durak mı? Orası artık kapatıldı. Evet. O atıl durumda kaldılar bizim arabalarımızdı. İyilerini zaten belediyeler çekti onları biliyorsunuz. Ötekinden burada şu an bu şekilde burada olarak duruyorlar. Burada olarak kalıyor. Orayı bir şekilde kullanılamaz mı? Şu anda Ama tabii kullanılır da artık önemli bir alan çünkü Büyük atıl durumda. Sıra Belediye'mizde, Büyükşehir Belediye'mizde tasarrufları bunlar Onların sınırları içerisinde. onlar ne düşünüyorlarsa alalım. Onu bir şey diyemiyoruz diyorsunuz. Tamam, onu da öğrenmiş olduk. Teşekkür ederiz. Peki sağlık ocağı aktif değil mi? Sağlık Okul ocağı. aktif. İki tane doktor. Evet. Sağ olsunlar, iyi çalışıyorlar. Onlar gerçekten okul bir tane şey var. Yukarı mahallede lisemiz var. Bir lise var, bir de bizim gördüğümüz Şimdi burada ortaokul. bizim videoda çektiğimiz okul Gökçen'deki ilk öğretim, onu ben yaptım. Onu siz yaptınız. İlerisinde de ortaokul var, Hüsamettin Bayındır. Biz Hüsamettin Bayındır'ı gördük, onu çektik. Bir de daha bu tarafta ilkokul var, değil mi? Gökçen Efe ilk öğretim.
Gökçenefe İlköğretim Okulu. Onu sayın severlerle destek yaptık. Belediye başkanlığı zamanında. Ha, siz yaptınız onu. Evet, daha önce de bahsetmiştiniz onu. Helal olsun size o zaman. Güzel bir okul yaptırmışsınız. Şimdi Kahrat'ın İzmir'e mesafesi nedir başkanım? 110 kilometre. 110 kilometre. İzmir'e mesafesi gayet güzel bir alan. Evet, Ödemiş'e yakın buranın. Ödemiş'in yakını 14-15 kilometre. 14-15 kilometre, çok şey değil. Tire'ye de yakın, yani birçok noktaya yakın olan bir yer. Tire'yle Ödemiş'in arası 13-15 öyle bir şey. 13-15 civarında. Şimdi bizim burada vatandaşın istediği şu var. Bu belediye kapanınca bizim belediye otobüsü Ödemiş'e gidiyor devamlı. Evet. Halkının mağdur değildir. Şimdi belediye kapanınca bu sefer halkımızın Ödemiş gitmesi zorlandı. Buradan Anayol çıkması gerekiyor yürüyerek. 2 kilometre. Çok uzun mesafe. Öyle de büyükşehir anlatıyoruz derdimizde. İnşallah bunları görürler duyarlar. Buraya otobüs gelmiyor. Buradan otobüs geliyor. Otobüs geliyor. Ama buradan vatandaşımızın Ödemiş gitmesini sağlıyor. Çünkü vatandaş Ödemiş mi bağlı bizim burada? Buradan nereye gidiyor? Ödemiş çalışması Tire'ye. Ödemiş'e gitmiyor ama Tire'ye gidiyor buradan. Anladım. 74 Tire'den buraya. Bak şimdi bak. O 774. Evet, 774 Tire'ye giden bir otobüs arkadaşlar. Ödemiş'e buradan gidilemiyormuş. Evet arkadaşlar, hemen meydanın orada kahvenin sokağına girdik. Biraz sokak gezelim bakalım. Dediğim gibi şirin, çok şirin evler var burada. İnsanları da çok sıcak, çok sevimli. Buraya gelirseniz meydanda kahvede ayran ve koruk suyu için öneriyorum. Hepsi çok lezzetli. Evet, kuş seslerine geldik. Bak, 3 adım burada, 3 adım geldim. Sadece kuş sesleri var. Buraya geldiklerinde ne içsinler? Söyledim. O süper bir şeydi. Evet. Sokaklar son derece sessiz. Yine kuşların sesiyle benim sesim var. Başka bir ses yok. Evet, yine sanıyorum çıkmaz sokak. Evet. Hemen şurada incirin kokusu güneşin ısıtmasıyla herhalde çok ileriye kadar gelmiş. Evet. Burada çıkmaz sokak değilmiş. Hemen şurada köy fırını belli ki kullanılıyor. Birçok köylerde bunları görmek mümkün. Bu da çok güzel. Evet, böyle büyük bahçelerin, incir ağaçlarının özellikle yoğunsal olduğu yerlerdeyiz.